Merhaba sevgili arkadaşlar, yeni videoma hoş geldiniz. Bugün hep birlikte su kabağı boyayacağız. Elimde şöyle 2 tane su kabağı var. Ben kuğu yapmak istiyorum ama bunlar biraz tombulca bir su kabağı. Şu hele arkadaki bayağı tombul. Ben kuğu istiyorum ama ondan artık kuğu mu çıkar, kaz mı çıkar, yoksa tavuk mu olur bilmiyorum. Boyamaya başladıktan sonra gözünü, kanadını falan yaptıktan sonra biraz şekli ortaya çıkacak. Artık kuğuya mı benzer, kaza mı benzer hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Önce ben su kabaklarını güzelce lavaboda yıkadım. Kabuklarını temizledim. Kuruduktan sonra boyama işlemine başlayacağım. Arkadaşlar su kabağı boyamak çok eğlenceli bir çalışma oluyor gerçekten. Hem terapi gibi oluyor, hem bir uğraşınız oluyor, bir hobiniz oluyor. Tavsiye ederim sizlere de. Evet, şimdi hemen boyama işlemine geçelim. Bunun için beyaz akrilik boya kullanıyorum. Şöyle. İşlemin zemini beyaz olacak. Üzerine de süslemeler yapacağım. Şimdi fırçamı biraz nemlendirdim. Boyamdan alıyorum. Ve başlıyorum. Tek seferde kapanmıyor arkadaşlar. İkinci seferde kapanacaktır. Kuruması da çok hızlı oluyor. Evet arkadaşlar, kabaklarımın boyaması bitti. Tamamen beyaza boyadım. Şimdi gagasını yapacağım. Kendisinde bulunan doğal sapları kullanacağım. Onları şimdi bıçak yardımıyla biraz kısaltıp uca doğru sivri yapacağım. Kabaklar da o kadar büyük ki kadraja sığmıyor yani. Şimdi önce küçük olandan başladım. Burayı biraz boyunu kısaltmam lazım. Evet, bıçak yardımıyla bunun gagasını biraz kısalttım ve uca doğru sivrilttim arkadaşlar. Yalnız diğeri olmadı. Ben kesmeye çalıştıkça biraz çatlama yaptı. Şimdi onun için başka bir planım var. Şimdi onun için kil hamuru kullanacağım arkadaşlar. Bu kil hamurunu hobi malzemeleri satan yerlerde bulabilirsiniz. İstediğiniz şekle giriyor. Bir parça alıyorum. Elimde ıslatıyorum. Sapı biraz kısalttım zaten. Şimdi kil hamuruyla ona dolgu yapacağım. Aynı gaga şeklini vermeye çalışacağım. Arkadaşlar bu tombul kuğu sığmıyor kameraya. Şöyle tutayım. Aynı çömlek hamurunda kullanılanlar gibi. Elinizi ıslatıp istediğiniz şekli verebiliyorsunuz. Şimdi şuraya sivri bir çubukla çizgi çizeceğim. Aynı gagada olduğu gibi. Şimdi bıçak yardımıyla burun deliklerini de yapacağım. 2 tane çizgi atacağım yan yana. Şimdi bu şekilde kurumaya bırakacağım. Şuralar biraz da etkilendi. Ben şimdi onları sileceğim. Evet arkadaşlar, gagaları da boyadım. Şimdi ben bu sanki bir yeşil başlı ördekmiş gibi burasını yeşile boyayacağım. Ama değişik bir yeşil olacak. Şöyle onun için metalik renkte akrilik boyalarım var. Mavi ve yeşil. Bunları karıştıracağım. Şimdi ben yapayım, siz seyredin. Yalnız bu çok açık maviymiş. Ben daha koyusunu bulamadım. O yüzden diğer elimdeki akrilik boyalardan ama daha koyu mavi olandan çok az katacağım içine. Ben metalik kullandım çünkü biraz parlak olmasını istiyorum. Böyle yaldızlı gibi. Ama siz isterseniz elinizde yoksa mat olandan da kullanabilirsiniz. Şimdi üstüne biraz yeşil renk katacağım. Yine metalik yeşil renk kullanıyorum. Bu arada marka çok önemli değil arkadaşlar. Piyasada zaten birkaç tane marka var. Onlardan birisini seçebilirsiniz.
Evet arkadaşlar, boyun kısmı bitti. Bu şekilde oldu. Şimdi bir de kanat çizeceğim. Ben kurşun kalemle bir taslak oluşturdum. Şimdi üzerinden boya ile geçeceğim. Çok belli olmadı zannedersem şöyle yakından göstereyim. Şimdi buraları boyayacağım. Kanat bölgesine de yine metalik yeşil rengi kullanacağım. Yani arkadaşlar bu formda su kabağına ancak bu şekilde bir kuğu görüntüsü verebildim. Yani en uygunu buydu. Tabii bu biblo gibi olmadı yani. Mesela boyun kısmı biraz daha kalın olsa, formu kuğuya daha yakın olsa daha güzel bir görüntü çıkabilirdi. Ama bu sonuçta doğal bir ürün. El yapımı değil, ancak bu şekilde oluyor. Evet arkadaşlar, bu şekilde bir taslak oluştu. Şimdi bunun üzerine süslemeler yapacağım. Bunun için boncuk boya kullanacağım. Turkuaz renginde. Bir de akrilik kalemlerle eklemeler yapacağım. Evet, siyah akrilik markerımla dış çizgiye siyah noktacıklar yapıyorum arkadaşlar. Ben bu boyaları ve malzemeleri kullanıyorum ama siz kendinize uygun ne varsa bunlara yakın onları da kullanabilirsiniz. İlla böyle siyah akrilik marker kullanmanız gerekmiyor. Yani fırça yardımıyla da yapabilirsiniz ama bu akrilik kalemler çok kolaylık sağlıyor. Bu şekilde küçük küçük noktacıklar yaptım arkadaşlar. Şimdi de boncuk boya kullanacağım. Bu boncuk boya döktüğünüz yerde donuyor arkadaşlar. Aynı bir boncuk şeklinde kalıyor. Şöyle yakından da göstereyim. Şimdi diğer taraflarını ben sonra yaparım. Bir de boyun kısmına yapacağım. Onu da göstereyim. Ben bu modeli Pinterest'ten aldım arkadaşlar. Siz de isterseniz Pinterest'e bakıp bir sürü fikir edinebilirsiniz. Zaten birçok kişi de oradan bakıyor modelleri. Çok süslü oldu arkadaşlar. Evet, nihayet de bitti arkadaşlar. Nasıl olmuş? Güzel olmuş mu? Beğendiniz mi? Diğerini de bu şekilde yaptım, büyük olanı. Yine aynı yöntemlerle yaptım. Hani onu da çekip video uzamasın istedim. Yine aynı yöntemlerle kontür çizgilerini metalik yeşille boyadım. Dış çizgiden siyah noktacıklar yaptım. Yine boncuk boyaları kullandım. Mavi ve yeşil boncuk boyalar kullandım. Yani artık siz kuğu mu dersiniz, kaz mı dersiniz bilmiyorum vallahi. Yani bunlar bir dekorasyon ürünü oldu. Büyük olan bahçede kullanılacak. Diğeri de ev içinde kullanmaya daha müsait, küçük olduğu için. Bu videoyu çekmek bayağı vaktimi aldı arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğenmeyi, like atmayı unutmayın. Çok teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.